Evrenin uçsuz bucaksız karanlığında biz daha gözümüzü kırpmadan devasa bir enerji patlaması yaşanıyor. Güneşin on binlerce yılda ürettiği tüm gücü sadece birkaç milisaniyede boşaltan bu kozmik dalgalara hızlı radyo patlamaları diyoruz. Milyarlarca ışık yılı öteden gelen bu sinyaller, bildiğimiz fizik kurallarının sınırlarını zorlayan devasa bir bilmecenin en keskin parçaları. Şimdi bu gizemli parlamaların izini sürerek kozmosun en derin köşelerine epik bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk tesadüfi keşiften doğanın en vahşi ve en güçlü objeleri olan manyetarlara kadar uzanan bu hikayede evrenin bize fısıldadığı en büyük sırları gün yüzüne çıkaracağız. Kozmosun derin sessizliği artık bozuluyor. Çünkü bu devasa sırlar artık o kadar da uzakta değil. Bu devasa sırrın izleri, sanılanın aksine yeni bir gözlemle değil, eski bir arşivin tozlu dijital sayfaları arasında bulundu. 2007 yılında astrofizikçi Duncan Lorimer, 2001 yılına ait verileri tararken her şeyi değiştirecek o parlamaya rastladı. Sadece 5 milisaniye süren bu keskin radyo dalgası bugün Lorimer patlaması olarak biliniyor. Bilim dünyası ilk etapta buna inanmayı reddetti. Bir cihaz hatası ya da yerel bir parazit olduğu sanıldı. Hatta bazıları teleskop yakınındaki mikrodalga fırınların kapakları erken açıldığında yayılan sahte sinyallerden şüphelendi. Tıpkı daha önce Wow sinyali videomuzda anlattığımız o meşhur gizem gibi yine açıklanamayan bir mesajla karşı karşıyaydık. Fakat bu sinyal yeryüzündeki hiçbir gürültüye benzemiyordu. Hızı ve dağılımı onun galaksimizin içinden değil, milyarlarca ışık yılı öteden bambaşka bir galaksiden geldiğini haykırıyordu. Bu keşif, evrenin sandığımızdan çok daha vahşi ve enerji dolu olduğunu kanıtlayan ilk büyük ipucuydu. Bu parlamanın ardındaki güçse hayal bile edilemeyecek boyutlardaydı. Milyarlarca ışık yılı öteden gelen bu zayıf fısıltı nasıl oluyor da yeryüzündeki devasa teleskoplarımızı sarsabiliyor? Cevap, evrenin en uç noktalarındaki vahşi bir güçte saklı. Tek bir FRB patlaması sadece 1 milisaniye içinde Güneş'in on binlerce yılda yaydığı toplam enerjiyi uzay boşluğuna bırakıyor. Bu, insana her gücünün sınırlarını zorlayan, akıl almaz bir kozmik güçtür. Bilim insanları bu sinyalin evrenin ucundan geldiğini dispersiyon ölçüsü dediğimiz bir yöntemle kanıtlıyor. Radyo dalgaları uzaydaki uçsuz bucaksız boşlukta yol alırken serbest elektronlara çarparak yavaşlar. Tıpkı ışığın bir prizmada renklerine ayrılması gibi radyo dalgaları da kat ettiği trilyonlarca kilometre boyunca dağılır. Bu dağılım ne kadar fazlaysa sinyalin kat ettiği mesafede o kadar büyüktür. Yapılan hassas ölçümler, bu dalgaların milyarlarca yıl boyunca yol aldığını ve evrenin en uzak galaksilerinden bize ulaştığını kesinleştirdi. Ancak tam her şeyi anladığımızı sandığımız, tüm bu patlamaların tek seferlik birer kaza olduğunu düşündüğümüz anda, gökyüzünde tüm kuralları yıkan bir şey belirdi. O ana kadar tüm radyo patlamalarının devasa bir yıldızın ölümü gibi tek seferlik kıyamet senaryolarından kaynaklandığına inanılıyordu. Ancak 2016 yılında FRB 121102 kodlu sinyal tüm bu kuralları yerle bir etti. Bu sinyal gökyüzünün aynı noktasından defalarca ve belirli aralıklarla tekrar ediyordu. Bu keşif bilim dünyasında tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı. Eğer bir sinyal kendini tekrarlıyorsa, kaynağı o devasa enerji boşalımından sonra yok olmamış, hayatta kalmış olmalıydı. Yıldız çarpışması gibi tek seferlik patlama teorileri bir gecede geçerliliğini yitirdi. Artık çok daha zor ve derin bir soruyla karşı karşıyaydık. Acaba evrende birbirinden tamamen farklı iki ayrı fenomen mi vardı? Yoksa tüm bu karmaşanın arkasında pusuya yatmış tek bir kozmik canavar mı gizliydi? Bu karanlık sorunun yanıtı hiç beklenmedik bir anda kendi galaksimizden gelecekti. Beklenen o cevap 2020 yılının Nisan ayında sessizliği bozarak tam da kendi evimizden Samanyolu galaksisinden yankılandı. İlk kez milyarlarca ışık yılı uzaktan değil, burnumuzun dibinden gelen bir radyo patlaması tespit edildi. SGR 1935-2154 kodlu bu sinyalin kaynağı nihayet karşımızdaydı.
Bir manyetar. Manyetarlar bir atom çekirdeği kadar yoğun olan ve dünyanın manyetik alanından trilyonlarca kat daha güçlü bir manyetik alan taşıyan nötron yıldızlarıdır. Bu objeler o kadar vahşidir ki 10.000 kilometre öteden bir kredi kartının manyetik şeridini silebilir, hatta atomların fiziksel şeklini bile değiştirebilirler. Bu büyük keşif manyetarları FRB'lerin baş şüphelisi yaptı. Ancak bu tüm sır perdesinin kalktığı anlamına gelmiyordu. Kendi galaksimizdeki bu parlamanın gücü uzak galaksilerde gördüklerimize kıyasla hala çok daha zayıftı. Gizem derinleşiyordu. Acaba evrenin başka köşelerinde manyetarlardan bile daha korkunç ve henüz tanımlayamadığımız bir şey mi gizleniyordu? Bu sorunun cevabını bulmak için gökyüzünü dinleyen devasa kulaklarımıza, yani teleskopların dünyasına bakmamız gerekiyordu. Bu devasa kulaklar, yeryüzünün dört bir yanına dağılmış, gece gündüz demeden gökyüzünü tarayan dev radyo teleskoplarıdır. Bir FRB'yi yakalamak, devasa bir okyanusta tek bir su damlasının sesini duymaya benzer. Kanada'daki CHIME, Çin'deki dünyanın en büyüğü olan FAST ve Avustralya'daki efsanevi Parkes teleskobu, bu kozmik avın en ön safındaki savaşçılardır. Bu tesisler saniyede terabaytlarca veriyi işleyerek 10 milisaniyelik çığlıkları yakalamaya çalışıyor. Bu sadece bir gözlem değil, aynı zamanda muazzam bir mühendislik savaşıdır. Bir sinyal tespit edildiği anda karmaşık algoritmalar devreye girer ve saniyeler içinde sinyalin geldiği yöne hesaplayarak tüm sistemi oraya kilitler. Bu gerçek zamanlı av sistemi modern teknolojinin sınırlarını zorlayan bir başarıdır. Ancak en gelişmiş teleskoplarımız bile bazen gördüklerini açıklamakta yetersiz kalır. Çünkü masada manyetarların bile ötesine geçen çok daha karanlık ve ürkütücü alternatif teoriler hala duruyor. Manyetarlar bugüne kadarki en güçlü kanıtımız olsa da masadaki tek şüpheli onlar değil. Bazı FRB'lerin o kadar büyük ve kaotik enerjileri var ki bilim insanları nötron yıldızlarının birbiriyle çarpıştığı veya dev kara deliklerin etrafındaki gaz bulutlarının birbirini yırttığı daha şiddetli senaryoları da inceliyor. Hatta bir dönem bu sinyallerin gelişmiş medeniyetlerin uzay gemilerini itmek için kullandığı devasa enerji sızıntıları olabileceği bile ciddi şekilde tartışıldı. Ancak bilimsel süzgeç, kanıtı olmayan her iddiayı eler ve bizi gerçekliğin çıplak yüzüne geri getirir. Şu anki asıl gizem, bu sinyallerin sadece ne olduğu değil, uzayda yol alırken bize ne anlattığıdır. Çünkü bu radyo dalgaları sadece gizemli birer çığlık değil, aynı zamanda evrenin en büyük kayıplarından birini, yani kozmosun kayıp maddesini bulmamızı sağlayan birer rehberdir. Bu patlamalar sayesinde evrenin kayıp yarısını bulmak artık sadece bir hayal değil. Evrenin kayıp yarısını bulmak, modern astronominin en büyük sancılarından biriydi. Teorik olarak orada olması gereken baryonik maddenin, yani bildiğimiz normal atomların yarısı 10 yıllardır bir türlü gözlemlenemiyordu. İşte bu noktada FRB'ler evrenin devasa bir röntgen cihazı gibi görev yapmaya başladı. Bu sinyaller milyarlarca ışık yılı boyunca galaksiler arası boşlukta yol alırken o karanlık boşlukta saklanan seyrek gaz bulutlarının içinden geçiyor. Daha önce bahsettiğimiz o meşhur dispersiyon ölçüsü, sinyalin bu gazın içinden geçerken ne kadar maddeye çarptığını bize milimetrik bir hassasiyetle söylüyor. 2020 yılında yapılan o büyük keşifle FRB'ler sayesinde evrenin kayıp maddesinin galaksiler arasındaki boşlukta saklandığını nihayet kanıtladık. Artık bu patlamalar sadece birer gizemli çığlık değil, kozmosun en derin yapısını anlamamızı sağlayan paha biçilemez birer ölçüm aracı. Elimizdeki veri seti her geçen gün büyüdükçe bu kozmik harita daha da netleşiyor. Çünkü artık tekil olaylardan değil, binlerce sinyalden oluşan devasa bir katalogdan bahsediyoruz. Bu devasa katalog, özellikle CHIME gibi yeni nesil teleskopların devreye girmesiyle hayal edilemez bir boyuta ulaştı. Bir zamanlar tek bir sinyali bulmak yıllar sürerken, bugün artık binlerce radyo patlamasını içeren devasa bir veri bankasına sahibiz. Bu sadece bir sayı oyunu değil,
İstatistik arttıkça bu parlamaların evrende rastgele mi dağıldığını yoksa belirli bölgelerde mi yoğunlaştığını anlamaya başlıyoruz. Elde ettiğimiz her yeni veri bir zamanlar sadece teoride kalan modelleri ya çöpe atıyor ya da sarsılmaz birer gerçeğe dönüştürüyor. Artık FRB'leri sadece ne olduğu belirsiz parlamalar olarak değil, evrenin genişleme hızını ölçen birer kozmik cetvel olarak kullanıyoruz. Karanlık enerjinin gizeminden, galaksiler arası manyetik alanların haritalanmasına kadar her alanda bu sinyaller bilim insanlarının en yeni ölçüm aracı haline geldi. Ancak tüm bu gelişmiş verilere ve devasa kataloglara rağmen evrenin kalbinde hala tam olarak yanıtlayamadığımız, bizi sessizliğe gömen sorular duruyor. Bilimin en heyecan verici tarafı da işte tam burası. Her cevapla birlikte çok daha büyük bir bilinmezliğin kapısını aralıyoruz. Araladığımız bu kapıdan içeri baktığımızda gördüğümüz tek şey, evrenin o muazzam ve görkemli belirsizliğidir. Hızlı radyo patlamaları bize sadece astrofiziği değil, bilimin aslında bilinmezlikle kurduğu o cesur ilişkiyi öğretiyor. Milisaniyelik tek bir sinyal, milyarlarca ışık yılı mesafeden gelip yerleşik tüm doğrularımızı bir anda sarsabiliyor. Bizim için paralaks sadece bir isim değil, evrene her seferinde farklı bir açıdan bakabilme cesaretidir. Çünkü bazen en karmaşık soruların gerçek cevabı, baktığımız noktayı tamamen değiştirmemizde gizlidir. Henüz yolun en başındayız. Kozmosun derinliklerinden gelen o kısa çığlıklar hala tam olarak deşifre edilemedi. Ve dürüst olmak gerekirse bu, bilimin en heyecan verici tarafı. En büyük soruların hala cevapsız kalması, keşfedilecek daha binlerce mucizenin orada bir yerde bizi beklediğinin en büyük kanıtı. Biz burada o soruların peşinden gitmeye ve farklı açılardan bakmaya devam edeceğiz. Unutmayın, evren, biz ona bakmayı bırakmadığımız sürece asla tamamen sessiz kalmayacak. Bir sonraki bölümde, kozmosun başka bir köşesinde tekrar buluşana dek merakla ve farklı bir açıyla kalın.